Ve enteresan, kök bir bitki. Çok pahalı bir şey de değil. Ama sürekli tüketildiğinde telomer boylarındaki fark tespit edilmiş. Bilimsel olarak ortaya konmuş. Olimpiyatlarda atletizmde çok başarısızken Çin 2000'li yılların başında Çin atletizm takımı rekorlar alt üst ediyor. Şaşırıyor herkes. Milli takımların antrenörü, baş antrenörü ağzından kaçırıyor. Diyor ki sana o tavuklara iltihap ettiren de o salgını yaratan adamla o kolajeni satan adam aynı adam. Kuş gribiyle tavukları budadılar. Evet. Ve Türk milleti domuz ürünü yemediği için en büyük kolajen kaynağı tavuktu. Ama aldılar elinden. Basit bir tansiyon problemi varsa her sabah kalk bir tane ez, sarımsağı yut. İyi gelecek. Vücut dirençlerinde %32'lik bir artış tespit ediliyor. Yani bağışıklığı da güçlendiriyor. Bağışıklığı güçlendiriyor, cilt kalitesini güçlendiriyor. güçlendiriyor. Telomeri uzatıyor. Kemik alın. İlikli kemik suyunuzu yapın. 7 saat kaynatın kısık ateşte. Soğutun, saklayın. Ama soğutmadan önce şu peçeteyi alın. Şu peçetenin üzerine şöyle daldırın, çıkarın ya da bir kaşık yardımıyla dökün. Bırakın o orada kalsın, kurusun. Yaptınız ilikli kemik suyunu hiçbir şey yemeden. Gece yatarken sadece bir çay var. İçin ve yatın. Katman 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 bağırsağın onarılmasını kat kat oya gibi işleyerek sağlayacak. Efendim merhabalar. Aktarlık geleneğini ailesinden devralan ve toplum sağlığı için çok uzun yıllardır ekranlardan tanıdığınız Ayhan Ercan bizimle birlikte. Vallahi ben görür görmez dedim ki Ayhan, bıraktığımdan 10 yaş daha gençsin. Nedenini söyledi. Şimdi soracağım, siz de duyun istiyorum. Hoş geldiniz. Ayhan, sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Vallahi bir ışıltı gelmiş yüzüne. Öze dönmekle alakalı öyle diyelim. Atalarımızın geldiği gibi. Şu an 9 ay senede kırsal bir alanda yaşıyorum. Bir köyde yaşıyorum, bir taş evde yaşıyorum. Zeytinle muhatap oluyorum. Bitkilerle muhatap oluyorum. Yediklerimle muhatap oluyorum. Yediklerimin ilaç olmasına özen gösteriyorum. Az insanla muhatapsın. Az ama kaliteli insanla muhatabım. Ayhan, biz senin elbette çok yıllar içerisinde bitkileri, baharatları anlatan tarafınla tanıştık ama pandemide protest tarafın ve isyan eden tarafını da gördük. Yani bir derdin vardı senin. Evet. Pandemide söylediklerinle ilgili hiç eleştirildiğin oldu mu? Tabii çok. Ben ekran yasağı aldığımızı da biliyorum. Mesela televizyon kanalları peşimizde. Şunu söyleyeyim. Sen sektörün içindesin. Ben bir dönem, çok enteresan gelecek sana, katıldığım televizyon programındaki konukları seçtiğimi biliyorum. O kadar reytingin vardı çünkü. O kadar Yani, belirleyiciydi. Şimdi isimlerini söylemeyeceğim, zikretmeyeceğim ama mesela şu sanatçı benle beraber gelsin, arkadaşım olan sanatçılara destek olmak anlamında, ama o gücün bir gün gideceğini biliyordum tabii ve dolayısıyla maksimum çevreme faydalı olmak amaçlı. Ama ondan sonra bak, bir televizyon kanalında sırf şu cümleyi kurdum. Yapımcı arkadaş, hala görüştüğüm, çok sevdiğim bir arkadaşım. Ne oldu dedim. Bana aşıyla ilgili bir şey sorma. Sorarsan tutamıyorum kendimi, konuşuyorum. O da sormadı ama sonunda dayandı. Dedi ki ne düşünüyorsun? Olacak mıyız? Herkes olacak mı? O gün de bir haber okumuştum. 3 milyar euro harcandı. Ben dedim ki bu 3 milyar euroyu harcadılarsa bunu bize mecbur kılıp yaptıracaklar. O aslında şapkanın düşüp kelin göründüğü son aşamaydı. Oraya gelene kadar endüstrinin dayattığı o kadar üzerine konuşulacak şey var ki. Örneğin bugün, geçen gün Yeşim Erbil hocamız dedi ki Amerika'da kanser tedavisi için kullanılan, ayrılan bütçenin 4 katı takviyelere ayrılıyormuş. Aynı mantık, o takviyelerin de kullanılıp bitirilmesi lazım. Bugün Türkiye'nin en büyük takviye edici gıda üretenlerine bir bakalım. Kimler üretiyor? Bak şimdi bu bir oyun, baştan beri protest tarafın diyorsun ya, aslında başından beri protest tarafın var ama bu aşıda artık maksimuma ulaştı. İlaç firmaları. Şimdi bütünsel yaklaşımlar ve doğal terapileri öneren insanların hep söylediği şey şu: ne? İlaç tedavi etmez, semptom baskılar. Bunu hekimler de söylüyorlar. Peki şimdi tedavi etmek yerine semptom baskılayan bir metayı üreten adam sana takviye edici gıdayı tedavi dozunda verir mi? Vermez. Çünkü dünyada 3 tane çok büyük yaygın hastalık var. Ne? Biri diyabet, biri tansiyon, biri kolesterol. Bunların tedavi olanı var mı? Bunu sağlayan bir adam size takviye edici gıdayla sizi tedavi eder mi ya? Gidin çay alın yapın. Çok daha iyi. İnsanoğlu 6000 yıldır zerdeçal kullanıyor.
zerdeçalın karabiberle birlikte tüketildiğinde kurkuminin çok daha fazla emildiği bugün ortaya çıktı. Niye sen ötekileri ayrıştırıyorsun? Ne yapacaksın onlara? Mesela dönelim gelelim aynı şey yoğurtlar, sütler. Homojenize süt. Niye homojene ediyorsun abi? Yani memelinin memesinden çıkarken o çok homojen zaten. Neyi aldın içinden? Neyi çaldın? Niçin aldın? Niye bozdun o yapıyı? Niye tekrar bir araya getirmeye çalışıyorsun? Niye insanlara bunu sağlıklı diye sunmaya çalışıyorsun? Onu sunan, semptom baskılayıp tedavi etmeyen, pestisit tarım ilacını bulan, sonra beşeri ilaçları da bulan. Şimdi bugün devasa takviye gıdaları üretenler aslında aynı adamlar. O tütünü üretenler de aynı adamlar. Ya çıkıp anlatıyorsun. Diyorsun ki kardeşim basit bir tansiyon problemi varsa her sabah kalk bir tane ez, sarımsağı yut. İyi gelecektir. Bununla ilgili çalışma var mı? Evet abi. 10 bin yıldır insanoğlu sarımsak yiyor. Ne yapacağız? Bundan daha büyük bir klinik çalışma, bundan daha iyi bir güvenlik çalışması var mı? Ama sen dersin ki sarımsağın içindeki arginini alalım, sana takviye yapalım. Sarımsağın kilosunun 150 katına, 200 katına da sana satılır. Ne o? Bunun adına da gıda takviyesi diyelim. Demeyelim, sarımsak tüketelim. Dünyanın en kaliteli sarımsağını tüketiyoruz. Sarımsağı düşük tansiyonu olanlarda Yüksek tansiyon düşürmekte kullanılır. Yeni icatlar çıkarmak değil ama sarımsağın hücreleri patlatılırsa, yani vurulursa, ezilirse içindekilerin emilimi çok daha fazla oluyor. Bunun için takviye yapılmıyor. Bir kavanoza bir şişeye girmiyor. Ayrı para da ödemiyorsunuz. Evinizde bıçağı alıp vuruyorsunuz. İçindeki o faydalı bileşiklerin çoğu işte sülfürler, argininler o kadar çok değerli madde var ki mineral, vitamin. O şekilde atmanız çok daha emilimini kolaylaştırılıyor. koku diyecekler şimdi. Yani Ona bir çözümün var mı? karanfil, maydanoz yağı, maydanoz, nane. Maydanoz yağı var mı? Maydanoz yağı var, zor bulunur ama hadi onu demeyelim ama maydanozu çiğnesinler ya. Kakule çiğnesinler, ağızlarına bir tane karanfil atsınlar. Dünyada salgın hastalık dönemi kış, dünyanın en iyi mikrop kırıcılarından bir tanesi. Karanfil. Evet. Ben söylüyorum mesela metrobüse biniyorsanız, toplu taşımaya biniyorsanız atın ağzınıza karanfil. O nefes almanızı engelleyecek, vücudunuza giren oksijenin %75'ini bloke edecek uyduruk maskelerden çok daha sağlıklı bir iş yapmış olursunuz. Dönem dönem popüler söylemler oluyor endüstri tarafından dayatılan. Bir dönem kolajeni çok konuştuk. Evet. Şimdi onun sanki havası sönüyor gibi farkında mısın? Raf ömrü dolmak üzere. Son dönemde de NAD diye bir şey çıktı. Longevity kavramının yaygınlaşmasıyla birlikte daha genç ve daha uzun ömürlü olmanın koşulları NAD'a bağlanıyor. NAD hakkında ne söylemek istersin? Vallahi, ve alternatifi varsa bahçeden ne koyalım yani yerine? ben söyleyeyim. Bütün bu alternatiflere çok güzel şeyler söyleyeceğim şimdi. Birçok şey daha duyacaksınız. Birçok yeni 3 harfler duyacak. Bitmeyecek bunlar. Çünkü sektör bunu emrediyor. Çünkü belirli bir yere geliyor, tıkanıyor. Şimdi eğer siz kolajen hapı yerine, bakın ben kolajen satan biri olarak bunu söylüyorum. Yani mağazalarımda kolajen var benim. Diyeceksin ki yani kimi öneriyorsun onu da söyleyelim, hatırlatalım. Ya bizim mutfak kültürümüzde işkembe çorbası var. Dünyada 210 tane ülke var. 10 tane ülke işkembeden yiyecek yapıyor. Paça çorbası var. Keza. Kelle paça çorbası var. Yani biz aslında kolajen bizim mutfağımızda çok yaygın. Eskiden köy tavukları vardı. En büyük kolajen kaynağı hatırlarsın. Tavuğun derisine pişmiş, elin değdiği zaman yapışırdı tutkal gibi. İşte o kolajen. Doğru. Ama saatlerce kaynardı o. Bravo. Pişmezdi. Pişmez. Şimdi 15 dakika. Tabii. 15'te organik dedikleri de 22 dakikada pişiyor. Bunu aldılar bizden. Bak şimdi oyun nasıl ortaya çıkıyor. Ne zaman aldılar? Döndük bir salgına, kuş gribi. Kuş gribinden sonra köy tavuğu kalmadı. Çok az, köylerin kendine yeteceği kadar. Ticarete dolaşmıyor artık. Yani biz ulaşamıyoruz. Modern şehirde yaşayan adam ulaşamıyor. Ne olmaya başladı? Erken cilt kırışıklıkları. Ne olmaya başladı? Eklemlerle problem. İnsanlar ne alacak bu sefer? Kolajen hapı alacaklar. Sana o tavuklara iltihap ettiren de o salgını yaratan adamla o kolajeni satan adam aynı adam. Kuş gribiyle tavukları budadılar. Evet. Ve Türk milleti domuz ürünü yemediği için en büyük kolajen kaynağı şeydir, tavuktu. Ama aldılar elinden, çektiler. Birkaç tane savaşçı var işte. Buradan selam olsun Canan Hocam, Yavuz Hoca. Sürekli paça yiyin, kelle paça yiyin, tüketin. İşte yemediği zaman
bir insan vardır mesela. Kelle paça tüketemiyordur. Anların midesi kaldırmıyordur. O insan kolajen hapı kullanır. Ya bizim mutfağımız, özünüze dönün. Tencere yemekleri pişirin. Organik sebzeler tüketin. Sizin ne nata, ne üç harfli, ne 5 harfli, bu kültürde olmayan, bizde olmayan hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Bakın, başka kültürlerde olan, başka coğrafyalarda yetişen şeyleri tüketmeyin demiyorum size. Ama bir şey çok rafine olduysa, daha önce ne vardı? Nelere 2500 liraya damardan veriyorlardı? Glutatyon. Bir dönem her taraf C vitamini hapıyla, C vitamini hapını alıyorsunuz. Tuvalete gittiğinizde ilk küçük suyu döktüğünüzde vücudunuzdaki C vitamini sıfıra düşüyor. O tuvalete gidene kadar. Bununla ilgili çalışma yapılıyor. Sürekli yükleme yapılıyor. Güney Amerika'da. Son kitapta bu çalışmayı yazdım ben. Bir meyve var, kamu diye. Güney Amerika'da yetişen bir erik. Bizim gibi çok, Malta eriğine çok benzeyen içi çekirdekleri ama çok ekşi bir erik. İnanılmaz. Portakaldan 60 kat fazla C vitamini içeriyor. Kişiye bu erikten yediriliyor sistematik olarak ve laboratuvar ortamında tutuluyor kişide. Bir de efervasan C vitamini tabletleri veriyorlar. İdrara bakıyorlar, kana bakıyorlar, hücreye bakıyorlar. C vitamini efervasan içinde hiçbir yerde rastlanmıyor. Ama öteki vatandaşta C vitamini seviyelerinde yükselmeyi tespit ediliyor fiziki olarak. Sebep ne? Çünkü işlenmemiş. Çünkü oradaki C vitamini o bitkinin diyet lifine bağlı olarak o hücrenin içerisinde duruyor. Vücut bunu çözdükçe sistematik olarak doğal aşı yapar gibi, doğal serum verir gibi sistematik olarak sürekli sisteme sindirdikçe C vitamini depoluyor. Çalışıyor içeride. Kimin işine yarıyor? Siz kalkıp bir ağaçtaki yetişen meyvenin patentini alıp 25 yıl bunu bütün dünyaya ben satacağım diyemezsiniz. Ama bunun içinden bir maddeyi tırnak içinde izole ettim ben derseniz, o zaman buna patent alıp dünyada 25 yıl bunun ticaretini siz yaparsınız. Ne yapıyorlar? Bizi çalıştırıyorlar, önümüze boş hedefler koyuyorlar. Aslında bizi hiçbiri mutlu etmeyecek hedefler ve bunları farklı yollarla alıyorlar. İyi arabalar, iyi telefonlar, iyi kadınlar, iyi erkekler, güzel evler, iyi semtler. Neye göre iyi? Sen en iyisini hak ediyorsun sloganları. Ve kamçıyı bize vuruyor ama biz o kamçıyı bir dönüp arkamıza bakıp göremiyoruz. Ve o çarkın içinde sonra bir bakıyoruz ki ömrü geçmiş 60. Ben hep şunu söylüyorum. Ege'de bir balıkçı kasabasında çok sakin ve dingin bir hayat. 70'inde olmaz bu. Bu olmaz 70'inde. Çünkü sen zaten sistem senin posanı atmış olacak. O saatten sonra seni gönderir oraya. Çünkü senden artık alamayacak. İşte bu plan kurucuların belki de dayattığı son slogan, son popüler şey longevity. Ben de konuşuyorum yayınlarımızda çünkü izleyici de merak ediyor. Ben de acaba atladığım bir yer var mı? Çünkü bir şey hep kötü olamazdan yola çıkarak belki de bu defa farklı bir iyilikle geliyorlar diye düşünüp longevity'yi herkesle konuşuyorum. Longevity sence yine planın bir parçası mı? Kesinlikle. Yani uzun yaşa ve bu uzun ömrünü ayna karşısında genç ve iyi götür. Mesela kanıtlanmış etki bir ürün kullanmaya dayalı değil. İlk Sertab Erener'le Türkiye bunu çok tanıdı. DNA sarmalamızın ucundaki telomer. Onların uzunluğu ömrümüzün uzunluğuyla çok eşdeğer. Çok kısa anlatmak, Evet. Onların da bilim insanları hemfikir. Telomer uzunluğu uzun ömrün ispatı. Telomerin ne kadar uzunsa o kadar yaşıyorsun. Bravo. Bilimin hemfikir olduğu bir kul var. Bir konu ve bunu hiç bugüne kadar yalanlanmadı. Yani omega'larda bile, omega 3'te bile ikilem varken bunda yok. Bunda ben duymadım ya da bugüne kadar. Yurt dışında da duymadım. Hala yurt dışında takip ettiğim pek çok tartışma konusu var. Tiroidlerle ilgili geçen çektiğimiz videoda sana söylemiştim. Hala bizde iot içeren gıdaların yasaklanması, hekim önerisiyle yasaklanması söz konusuyken dünyadaki 2 tane temel etken madde, biri selenyum, biri iot. Bu ikisini yeteri kadar tüketmeyen her insan tiroid hastası olacaktır tezi daha ağır basmaya ve üste doğru çıkmaya başladı. Daha önceki videomuzda seninle bunu konuşmuştuk, iyi hatırlıyorum. Şimdi dönelim mesela telomerlerle ilgili. Bu bir ürüne bir şeyi sunmakla yapılan bir çalışma değil. Ama mesela çingeveni diye bir madde var. Türkiye'de de geven türlerinin birçok çeşidi var ama yapılan çalışma çingeveni üzerine yapılmış. Enteresan, kök bir bitki. Çok pahalı bir şey de değil.
Ama sürekli tüketildiğinde, sürekli de değil yani yılda 60 gün tüketildiğinde telomer boylarındaki fark tespit edilmiş. Bilimsel olarak ortaya koyuyor. Çin geveni. Geveni. Günde Pahalı bir bir çay şey kaşığı. mi? Yok canım, günde bir çay kaşığı alıyorsun. Yani günlük maliyetine herhalde 3 liraya falan gelir. 3-5 liraya gelir. Sen alıyor musun? Dönem dönem kullanıyorum. Ama Aç karnına mı? aç karnına bir toz halinde ötülmüş Bir çay kaşığı Çin canı, geveni. evet, canı ne istiyorsa. Ben mesela sistematik kullandığım bir şey var. Benim maka kökü var. Hep onu anlatırım. Dönem dönem mesela o maka köküne ilave olarak bir bakarsın 2 ay Çin geveni kullanırım. Bir sumak kullanırım. Benim toprağımın şeyi. Hatta şimdi bahçemde de yetiştiriyorum. Süper gıdası. Dönem dönem farklılıkları arz ediyor. Temelinde maka yatıyor. Ama mesela niye bunu kimse anlatmıyor? Bununla ilgili çalışma yapılmış. Hadi gel bunu koyalım. Ne zaman ön plana çıkmaya başlıyor? Olimpiyatlarda atletizmde çok başarısızken Çin 2000'li yılların başında Çin atletizm takımı rekorlar alt üst ediyor. Şaşırıyor herkes. Çin yokken hiç birdenbire ne oldu? Antrenörü, milli takımların antrenörü, baş antrenörü ağzından kaçırıyor. Diyor ki biz geven kullanıyoruz bütün sporcularımıza. Takviye haline getirdik. Tırnak içinde devlet üretiyor. Yani hani insanlara işe yaramayacak dozlar değil ve vücut dirençlerinde %32'lik bir artış tespit ediliyor. Yani bağışıklığı da güçlendiriyor. Bağışıklığı Cilt güçlendiriyor. kalitesini de güçlendiriyor. Telomeri uzatıyor. Telomeri uzatıyor. Otoimmün hastalıkların bağışıklığın doğru yanıt vermesini sağlıyor ki bugün en büyük problemlerden bir tanesi insanoğlunun yaşadığı. Doğru bağışıklık yanıtı. Otoimmün hastalıkların tamamıyla sebebi bu. Yani bağışıklık biz de aslında yıllarca kelime hatası yaptık. Güçlü bağışıklık. Hayır. Güçlü bağışıklık falan. Olması gerektiği kadar bağışıklık. Çünkü o bağışıklık dönüp seni vurabilir. Vurabilir. Sen Çin gevenini niye daha önce söylemedin bize? O şu an aklıma geldi. Ben biliyorsun çok spontane, çok öyle hazırlık yapmayı da sevmiyorum. Biz yazdık bunu. Evet. İyot dedin. İyot denince şimdi orada da muhtelif görüşler var. Hı-hı. Bir kesim var ki her derde deva diye çıkıyor. Diğer tarafta diyor ki hayır, iyot aşımından bana gelen zehirlenmiş o kadar çok hasta var ki çizginin sonunda zor kurtarıyorum. Bu ikisi de hekim. Ben şunu söylüyorum. Ben iki taraftan da değilim. Bir kere hekim değilim. Onu söyleyeyim. Ben bir gıdacıyım. Ama şunu biliyorum. Dünyadaki dediğim akım daha ağır basmaya başladı. Daha önce 2 sene önce çektiğimiz, 1,5 sene önce çektiğimiz videoda ben aynı şeyi söyledim. Bakıyorum, takip ediyorum ve vakalar ortaya çıkıyor. Ama ve lakin şu. Mesela Covid'de iyotun öldürmeyeceği virüs var mı? Yok mu? Yok. Öldürüyor. Niye kullanılmadı? Mesela niye gargara yapılmadı? Biz yaptık mağazalarımızda. Sağ olsun Canan Hoca evinin alt katında bir eczacısı var ona. Orada İGOL yaptırmıştı. Ben de çocukları gönderdim, aldırdım. Sabah her işe mağazaya geldiğinde çünkü dükkana günde 100 tane Covid vakası geliyordu, gidiyordu. Tabii. Ağız burun yıkamayı yaptırtırdık, iyot içittirdik. Kekik suyuyla gargara sık sık aralarda yaptırtırdık. Çok hiçbir sıkıntı yaşamadan da kalktık, atlattık, geçtik. Çok ucuz. Her türlü gribal enfeksiyon için de aynı gargara. Çok ucuz ama şu var. Bak döneceğiz yine geleceğiz aynı yere. Eğer toplumda insanlarda iyot eksikliği var ise ve bu bir takım hastalıklara sebep oluyorsa ki bu aşikar. Demiyorlar mı yıllardır bize iyotlu tuz yiyin diye, iyotlu tuz. Ya desenize iyotlu rafine edilmemiş tuz yiyin desenize ya. Niye demiyorsunuz bunu? Kristal kaya tuzu. Evet. Niye şunu kimse söylemiyor? Arkadaşlar yeteri kadar lahana benzeri gıdalar tüketmiyorsunuz millet olarak. Onun için vücudunuzdaki iyot seviyesi düşük. Yeteri kadar sağlıklı kavrulmamış kuru yemiş yemiyorsunuz. Onun için vücudunuzdaki iyot seviyesi düşük. Niye demiyor kimse? Niye bataklığı sorundan çözmeye? Biri diyor ki iyotu yeme hasta olur. Biri diyor ki iyotu ye iyileşirsin. Ya bunu diyeceğinize bataklığı kursanız da bu insanların beslenme alışkanlıkları dönüyoruz nereye geliyoruz biliyor musun? Gıda. Ne demiş adam? Bak şimdi yemin etmişler üzerine. Koslu Hipokrat'ın çok güzel bir lafı var. Dünyada en çok bilinen 2 tane lafı var. Bir tanesi önce zarar verme. Çok sık kullandım bunu ben aşı döneminde. İkincisi yediklerin ilacın yediklerin olsun. Yemin ettikleri adamın felsefesini bile bilmiyor insanlar. Mesleki yemin ediyorsunuz üzerinde. Bu adam ne demiş diye bir oku ya. Yediklerin ilacın yediklerin olsun.
Az önce bağırsak geçirgenliğinden bahsettin. Bağırsak hastalıklarının çok arttığını biliyoruz. Hatta yine ismini çok andık ama Canan Hoca dedi ki bırakın pandemiyi. Asıl pandemi bağırsak pandemisidir ve Türkiye'de bağırsak pandemisi var. Çok yaygın dedi. Bağırsak geçirgenliği ile ilgili sana gelen çok danışan vardır diye düşünüyorum. Tabii. Çok var. Özellikle bu alüminyum folyolar mesela en masumunu söyleyeyim. Ben bir vaka gördüm. Sadece bir gün önceki pizzayı tost makinesinde alüminyum folyoya sararak ısıttıkları için bütün ailenin ağır metal zehirlenmesi yaşadığını bizzat kendim gördüm. Bir hekim fark ediyor. Ailedeki 3 birey hastanelik, bir birey hiçbir şey yok. Yememiş. Dönüyor, bakıyor, yememiş biz. Oradan yakalıyorlar. Pizzada bir şey yok. Ne de var? Sardıkları alüminyum folyoda ve biraz ısı fazla uzun süre kalmış. Oraya geçmiş. Modern teknoloji bize bunu yediriyor. Alüminyum folyo ambalaj her taraf. Her taraf. Streç de öyle. Plastik streç de öyle değil mi? Ve bunlar vücudumuza giriyor. Vücudumuza girdiğinde bağırsağa iniyor. Bağırsak bunu patojen olarak algılıyor. Bu çok doğal. Hemen bir savunma mekanizması geliştiriyor. Hücreler belli yerde bunları yok etmek adına kendilerini bile yok ederler. Sonrasında dönüyor ve bağırsak yüzeyi, cidarları zayıfladığı için dışarıya sızdırma yapıyor. Vücut da bunu alerji olarak, patojen olarak algılıyor. Çarşı pazar karıştı. Gel düzeltebilirsen otoimmün hastalıklar peş peşe çıkmaya başlıyor. Nasıl düzelilir? Bizim Anadolu mutfağında düzelmesi var. Yine hiç tıbbi bitki bile kullanmadan iyileşecekleri bir şey söyleyeceğim ama bunun nasıl bir şey olduğunu görmek isterlerse şöyle bir tane peçete alsın. Bakın bu gördüğünüz peçete evimizde herkeste var. Kağıt havlu olabilir. Bunu ne olur alın, böyle açın. Bu videoyu izledikten sonra bağırsak sorunu yaşıyorsanız ne olur evinize, kasabınıza gidin yalvarın. Kemik alın. İlikli kemik suyunuzu yapın. 7 saat kaynatın kısık ateşte. Defne yaprağı koyabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı sirke atın. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Soğutun, saklayın. Ama soğutmadan önce şu peçeteyi alın. Şu peçetenin üzerine şöyle daldırın, çıkarın ya da bir kaşık yardımıyla dökün. Bırakın o orada kalsın, kurusun. Bir gün, 2 gün kalorifere yakın bir yere koyun, kurusun. Kuruduktan sonra gelin. Alın ve üzerine suyu dökün. Suyu dökün. Şöyle kaldırın. Suyun bu kağıtta hapsolduğunu kendiniz göreceksiniz. Peçetede duran gıda bağırsakta da duracak. Bu geçiriyor. Koruma kalkanı. Bravo. Bu geçiriyor. Bakın aynı işi yapıyor. Aynı geçirgen bağırsakta bu hale gelmiş bağırsak demek. Yaptınız ilikli kemik suyunu hiçbir şey yemeden. Gece yatarken bir çay bardağı. Sadece bir çay bardağı. İçin ve yatın. O bütün gece çalışacak. Bütün sindirimler inecek aşağıya ve o geçiren bağırsağın o dokulara üzerine yapışacak. Yapıştığında da yavaş yavaş katman bağırsağın onarılmasını kat oya gibi işleyerek sağlayacak. Hiç paraya ihtiyacınız yok mu bakın. Hiç baharat adına, tıbbi bitki adına hiçbir şey söylemedim. İnanmıyorsanız da peçete deneyini yapın görün. Yapıp gördüklerinde herkesin çocuklarınıza muhakkak çocuklarınıza 6 aylıkken kızıma paça çorbası içtirdim. 6 aylık. 6 aylıkken. Şu an bir işkembe kültürü var. Pek çok insanda yoktur. Kelle paçayı, işkembeyi, işte damarını, şırdanını biliyor 3,5 yaşında. Şu bağırsak geçirgenliğini küçük baş, büyük baş fark ediyor mu kemik? Yani ben karışık yapıyorum. Küçük baş daha lezzetli oluyor. Hiç fark etmez. Kasaplar onu çok iyi biliyorlar. Artık bu bir şey oldu, bir zorunluluk oldu. Bütün kasaplarda kemik testeresi var artık. Şu boylarda kesiyorlar. Güzel atıyorsun. Kolay ayrılsın diye bir tatlı kaşık kuz, yani kolajen oradan çıksın diye. Bu arada söylediğim şeyi hap kolajenlerle, bunu hemen söyleyelim böyle. Benim söylediğim tedavi metodunu hap kolajenlerle yapamazsınız. Onu söyleyeyim. Bu şifa onda yok. Yani onun öyle eşit dağılıp gidip falan, bunu ben binlerce insana önerdim ve 1 aylık gibi sürelerde bağırsak geçirgenliğini atlatan, hiçbir daha o sorunu yaşamayan insan. Akşam yatarken İçiyorsun, şat bitti. yapıyorlar. Bitti. O bir kadar. Çay bardağını. Bitti. O kadar. Kademeli olarak ne kadar zamanda 1 ay. toparlıyor? 1 ay. 1 ay. Çok ileri boyuttaysa 40 gün. 45 günden fazla şimdiye kadar kimseye kullandırtmadım. Ama bugüne kadar ben kullandım. İyileşmedim diyen hiç kimse de görmedim. Bak bu çok iddialı bir laftır. Ben böyle laflar etmem. Evet. Şunu söyleyebilirim. Hemen
Kolesterolüm ne olacak diyenler duyar gibiyim. Ben kolesterolün damar tıkadığına inanmayan gruptanım. Trigliserite dikkat etmek gerekiyor. Bunu da karbonhidratın yaptığını biliyoruz. Yani beyaz ekmek, yani şeker. Ama eğer çekinceleri böyle de varsa içine bir tatlı kaşığı doğal sirke koydukları anda o yağların, o lipidlerin kana bağlanma ihtimali de yok. Çok iyi yağ çözücüdür sirke ama burada fermente doğal sirke olması gerekir. Ev sirkesi. Kısacası bizim mutfağımızda çözümsüzlük yok. Bizim besin listemizde, öğelerimizde çözümsüzlük yok. Neredeyse her hastalığa bir çözüm, bir reçete var. Bu çingeveni yarım kalmasın. Kullanmaması gerekenler var Hiç mı? kimse yok. Herkes kullanabilir. 2 Telomeri yaşının, uzatan tabii, 2 çingeveni. yaşının üzerindeki çocuklarda bile kullanılabiliyor. Hatta şunu söyleyeyim. Covid döneminde Çinlilerin çok özel bir çorbası var. Bir şifa çorbaları var. 750 kişilik bir Covid hasta grubuna uygulanıyor bu çorba. Bir geleneksel Çin tıbbı hastanesinde. O hastaneye hiç bir şekilde şey girmiyor. İlaç, kimyasal sentetik ilaç girmeyen bir hastane. 750 kişi üzerinde deniyorlar, vakaları görüyorlar ve vakaları gördükten sonra Çin devleti resmi reçeteyle bu çorbanın tarifini yayınlıyor. Sağlık kuruluşlarında da evinizde de bu reçeteyle uygulayın diyor. O reçeteyi de ben ele geçirmiştim. Son kitabımda da Can Feza Sezgin'le olan kitabımda da bunu yayınladım. O reçetenin aslında orijinalini. O reçetenin içinde de çingeveni büyük bir yer tutuyor. Mesela sumak dünyadaki en güçlü antioksidan baharat sumaktır biliyor musun? Herkes zerdeçal falan bilir mesela. Değildir, sumaktır. Yarım çay kaşığı sumak bir insanın bütün antosenin grubu antioksidanlarını karşılamaya yeterlidir. Ve en ucuz baharatlardan bir tanesi. Yaşadığım köyde ben bir şeylerin organik yapılacağına insanları inandıramıyordum. Benim ilaç kullanmadığıma ilk başta inanmadıklarında mesela bu sene çok basit, hiç para vermeden ilaçlar hazırlıyorum ben, zirai ilaçlar. Doğada olan haliyle. Mesela köylüler odun yakıyorlar. Malum doğalgaz yok. O odunun külü dünyadaki en güçlü zirai ilaçlardan bir tanesidir mesela. Evet, o külü püskürtürseniz o böceklerin biliyorsun akciğerleri yoktur. Derilerinden soluk alırlar. O kül zerreleri derilerine yapıştığı an o gözenekleri tıkar ve o zehirli böcekler ölürler. Tamamen doğal yollardan. Evet, evet. Külle. Kül. Eski atalarımız çamaşırlarını yıkarken niye kül kullanıyorlar? Özellikle iç çamaşırlarını yıkarken çok kullanıyorlar. Kafada problem varken, kepek varken, sedef varken, egzama varken, uyuz varken niye kül kullanıyorlar? Mesela küllü su diye bir tabir var. O küllü suyu yaptığın an çiçeklere püskürttüğünde alkali ortamı gören pestisit, zararlı böcek gelmiyor. Mesela kendi ilacını kendi yapabiliyorsun. Evdeki çiçeklere püskürtüyor. Evet. Mesela bir numaralı şeyin ilacıdır. Gül bitkileri evde çok vardır balkonlarda. Bir de nim ağacı vardır. Nim ağacının yağı inanılmaz derecede gül bitkilerini ben onlarla yok ettim mesela. Hatta İstanbul'da terasımdaki hasta ağaçlarım vardı. Onları tedavi etmiştim. Limon ağacım vesaire, kumkuat. Onları getirdim oraya mesela. Sağlıklı bir şekilde ilerliyorlar. Bu kül spreyini yataktaki akarlarda kullanamayız. Kullanabilirsin. Kötü kokan mı bir şey mi? Hayır. Sıfır koku. Hiç kokuyor. Hiç koku yok. Hatta ben şöyle söyleyeyim. Çamaşırdaki lekelerde bile kullanabilirsin. İnanılmaz derecede. Mesela saçına bak denedim. Diyeceksin ki evet aslında rücu etmekle alakalı bir şey. Kendi çamaşırlarımı yıkarken şey kullanmam. Yumuşatıcı kullanmıyorum mesela. Beyaz sirke kullanıyorum. Yapay bir sirkedir. Beyaz sirkeyi bu arada söyleyeyim kimse içmesin. Yapaydır, sentetiktir. Kimyasal kompozisyonu sirkeye benzer. Sentetik halini düşün ama zararsızdır. Hemen çocukları varsa özellikle atopik dedin, cilde hassas olan, hastalığa çok yatkın olanlar hemen sirke alsınlar. Çok ucuz yumuşatıcılara göre. Yumuşatıcı bölümüne sirke Sirke koyuyorsun. koyacaklar. Beyaz sirke. Beyaz sirke. Mesela akarlar elbiselerimize de yaşayabiliyor. Tabii. Onları öldürmek, yok etmek için de çok önemli. Alkali ortamlarda virüs ve bakteriler yaşayamıyor. Kül suyu dünyadaki en güzel alkoli ortamlardan bir tanesi. Saçlarını yıka, durula o suyla. Yıkama. Bak durula. Saçlarını yıkadıktan sonra o kül suyla hiç öyle küllü müllü bulanık bildiğin bu su gibi içersin bardağa koyup. Bir saçlarını durula ve saçlarını kaç yıldır yıkamadığını
hissini sende uyandıracak, Arındıracak. arındıracak. İnanamayacaksın. Bak inanamayacaksın. Modern tıbbın sessiz kaldığı hastalıklar var. Mesela fibromiyalji. Hasta inim inim inliyor ama herhangi bir tahlilde ve fotoğrafta görünmediği için derdini anlatamıyor da. Bir de o ağrı geziyor. Bir diğeri de eklem romatizması. Hani bir tansiyon, bir diyabet dedik, bir de eklem romatizması. Kullanılan ilaçlar çok ağır. Bu iki hastalık için önce eklem romatizmasıyla önerilerini alalım. Yani şöyle, eklem romatizmasıyla aslında beslenme düzeninizi çok düzgün ve sağlıklı hale getirerek Bağırsak kökenli midir o da? yani olma ihtimali var. Aslında bunlar hep hastalıklar. Kardeş hastalıklar. Hepsi otoimmün hastalıklar bunlar. Olma ihtimali çok yüksek. Bağışıklığın sapması. İşin özü bu. Bu temelde Ve de kendine saldırması. saldırması. Kiminde işte behçet oluyor. İşte kiminde sedef oluyor. Cilde saldırıyor. Egzama oluyor. Vesaire. Roza oluyor. Roza oluyor. Burada da bir yere yerleşiyor. Vücut orada kurtulamıyor ondan. İltihap üretmeye başlıyor. Bazı dokuları yok ediyor. Sedimentasyon çok yüksek oranda artıyor. Niye biliyorum? Kendi kardeşim benim aslında. Benim küçüğüm romatoid artrit hastası. Evet bu hastalıkla yaşıyorsunuz. Ama bu hastalık sizi öldürmüyor. Süründürüyor. Ama gıdayla bu işi çözüyorsunuz. Mesela vücudunuza giren alerjenleri ortadan kaldırmanız gerekiyor. Temel birinci o. Ne bu? Glutenden biraz uzak durmak lazım. Epey bir süre uzak durmak lazım. Çünkü bugünkü modern buğday değil zaten çok büyük bir zehir. Bunu aşağı yukarı ben 15 yıldır, 20 yıldır anlata dilimde tüy bitti. Birçok sağ olsun hekim arkadaş da bunu anlatıyorlar. Bugün yeni daha artık herkes neredeyse üzerinde konsensüs sağlamış. Bundan uzak durmak lazım. İkincisi yüzme bunun en büyük ilaçlarından bir tanesi. Yüzme. Ankilozan spondilit, romatoid artrit bu hastalıklarda inanılmaz iyi bir spor. İmkanları varsa muhakkak yapmaya çalışsınlar. Vücudun alarm zillerini çaldırmayacaksın ve bağışıklık yanıtın güçlü olacak. Enflamasyonu, yangıyı dağıtmak için zerdeçal ürünleri kullanabilirler. İyi bir zerdeçal ya da zerdeçal sıvı takviyeleri olabilir. Ama propolis burada çok önemli. Ben özellikle çok öneriyorum ve çok hastaya kendi kardeşim için de geçerli bu. Bağışıklık yanıtını düzeltiyor. Yani 50 kilo bir kişi 10-12 damla sabah 10-12 damla akşam gibi. Günde 2 kez. 2 kere. Koruyucu kür olarak hastalıklara karşı koruyucu kür olarak günde bir kere yeter. Ama böyle kronik hastalıklarda günde 2 kez muhakkak almak gerekiyor. Ama yanında bir sürü piyangosu var. Bak doğal ürünlerin böyle bir piyangosu var. Mesela ben biliyorum romatoid artrit ama kullanıyor. 3 ay, 4 ay, 5 ay nereye kadar kullanacağım diyor. İnsanoğlu böyle. Nankörüs hepimizin yapısında var. Aslında ağrıların ağrı yönetimine başlıyorsun ve ağrıların azalmaya başlıyor ama sen bekliyorsun ki tamamen pat diye ortadan kalksın. Böyle bir şey yok. Ama çok iyi takip edenler şunu biliyor mesela. Bana çok vaka geldi. Göz tansiyonu, glukoma bir numaralı ilacı propolistir. Mesela eğer sen hem romatoid artrit hastası ve hem glukomsan, göz tansiyonu Orayı varsa, da onarıyor. Oraya da onarıyor. Tek bir tarafta kalmıyor. Bunun gibi pek çok şey. Akıllı ilaç gibi davranıyor. Mesela bağırsakla ilgili bir problem. Mesela zehirlendin. Hemen propolis kullan. Kötü bakterileri orada bağırsağı da öldürürken iyi bakterilere hiçbir şey yapmadığını biliyor musun? Çok enteresan değil mi? Akıllı işte. Yolunu buluyor. Hedefini biliyor. Ve dolayısıyla insan için üretilmiş zaten bak adı üzerinde. Polis şehir demek. Pro koruyucu. Şehrin koruyucusu. Evde bir kesi olduğunda sıvı propolis damlatabilir miyiz? Zonada söyleyelim çok yaygın diye. Sinir ucu iltihabıdır zaten zona. İltihabı olan hastalıklardan biri. Noktaları bellidir. Kaşıntı noktaları. Çok ızdırap verir kaşıdığınız zaman da. Üzerine günde 2 defa propolis losyon gibi sürsünler. İçsinler de iltihabı kurutmak anlamında. Hem verdiğimiz deminki dozajlarda sabah akşam 10-15 damla gibi. Bir de günde 2 kere 3 kere üzerlerine sürsünler. Bir hafta çok ızdıraplı ve uzun bir süreçti tedavi süreci. İlaç etkileşimi yoktur. İlaçlarını da bırakmasınlar. Kullansınlar ama bu arada destek almak isterlerse, süreci kısaltmak ve yaşam kalitelerini isterlerse günde 2 defa kullanabilirler. Damlatsın. O kadar. Çok basit. Mesela kepekte de kullanılır, sakal kıranda da kullanılır. Çok başka bir şey daha söyleyeyim mi sana? Mesela yıllarca bana sihirlerle ilgili çok soru soruldu. Çok doğalda çok bir şey yok. Yani incir sütü var. Kendi yine yakınlarımdan, kardeşimden biliyorum zararını. Çocuğun ellerini yaktı mesela. Çok güçlü bir asit. Evet tedavi ediyor mu? Ediyor. Bunun duasını bilen insanlar var. Ve okuyup ertesi gün
Ben kalmayan birçok insanı gördüm. Bu bir viral hastalık, virüs. Ama oluyor mu? Böyle bir şey de var. Ben de kendim de gördüm. Okunuyor, üfleniyor, bir şey veriliyor, onu dört yol ağzına bırakıyor. Evet. Sonra sihirler düşüyor. Bilmiyorum. Bunun bir açıklaması yok. Ben çok maddesel bakarım. Yani kendi mesleğimden dolayı çok kanıt isterim. Ve Evet. mesela bir bilimsel Bence nörobilim bunu araştırmalı. araştırmalı. Kesinlikle. Nörobilim bunu araştırmalı. Kesinlikle. %100. Mesela ben çalışmaların bile taraf olduğunu anlayabiliyorum. Yani bir takviye edici gıda firması bunu yaptırmış, çok rahat diyebiliyorsunuz. Sihirin üzerine bir damla damlatın sabah akşam, bir hafta gibi sürede sihirlerin yok olduğunu da göreceksiniz. Eğer çok ters bir yerdeyse, elinizdeyse, sağa sola çok bulaşıyorsa bir yara bandı alın. Yara bandının o pamuklu yüzeyi vardır, delikli. Oraya propolisi batırın, damlatın, sarın. 3 günde 4 günde, hatta hadi bunu da söyleyelim. İyi bir propolis genital sihirleri kolay kolay düşüremezsiniz. Genital sihirleri düşürmek için bile kullanılır. İyi bir propolis. İyi bir propolis. Mide koruyucularla ilgili artık kesinleşmiş araştırmalar var. Mide kanserini 10 kat arttırıyor diye. Sırf o mu? Neler neler yapmıyor. Besinlerden aldığınız, bak yine dönüyoruz aynı yere, takviye eden üretenlere. Şimdi ver mide koruyucuyu. O adamların hepsinde kalsiyum eksik çıkacak, magnezyum eksik çıkacak, vücudunda ağrılar çıkmaya başlayacak. Mide koruyucu alanlar. Tabii. Eğer sindirimle ilgili midede problem varsa Kudret Narı tedavi edici bir özelliktir, ama hiçbir şey yoksa ne olur, zencefil alsınlar. Çok iyi bir mide bulantısı önleyicidir. Çok iyi. Şöyle, bizim mideden terk 13 dakikadır ortalaması. 13-15 dakikadır. Yemeği aldık. Ama mideyle ilgili sindirim problemimiz var mı? Var. Eğer zencefil alırsanız, iyi bir zencefil tüketirseniz, tozu daha ziyade yemeklerle beraber, bu 6 ila 8 dakikaya düşüyor. Hemen oradan ayrılıyor. Dolayısıyla sizin mide asitiniz normal seviyelere gelmeye başlıyor. Ama yine bedava bir tarif verelim. Eğer reflü probleminiz varsa, aynı bağırsaktaki problemin aynısı, kemik suyunu ne olur yine yatarken kullanın. 20 gün, 25 gün. Oradaki de etki mekanizması yine midenin en üstteki kas, kapakçık diye adlandırılan ama aslında bir kas olan, oradaki tahribat, mide asitinin verdiği tahribat, aynı o paça suyu ya da kemik suyu gidiyor oradaki pürüzlü, artık tahriş olmuş dokunun üzerine yapışıyor ve mide asitinin zarar vermesinin önüne geçiyor. Bir ay gibi bir sürede de reflü ile ilgili hiçbir derdiniz kalmıyor. Allah'ın yarattığı hiçbir şeyde hata yok. Amin. Hataların hepsi bizde. Biz aslımızdan uzaklaştıkça modernleşme adına endüstriye teslim olduğumuz için bu haldeyiz. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Ayhan. Efendim, yorumlarınızı bekliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim.